Sesini dinleteceğim. Sesine odaklanın. Zaten duymamanız çok saçma olur. Göster. Krangı üzmeyelim, aynen doğru diyorsun. Aracımız 1.6 Z16 XR motora sahip bir araç. Bu arada arkadaşlar Ya yerinde araç. var mı ya? Tamam. XR motor, bu arabanın daha önce bayağı bir bakımlarını yapmış. Bayağı da büyük paralar harcanmış bu arada. Komple şanzıman değişmiş. Şanzıman değişmiş komple. Evet baba, seni sahneye alalım. Ben sanayideyken maşallah yarım saatte motoru indirmişsin. Aynen bak, motor yok oldu. Yani ben de çekerim diye umut ediyordum ama. Ama işte seni beklediğimde işler Tabii. bekliyor. Her zaman biraz video, her zaman iş, her zaman kayıt olmuyor. olmuyor. Neler yaptık? Neler yaptık? Motorumuzu öncelikle elektrik tesisatını motordan arındırdık. Sonra su tesisatını, sonra egzoz sistemini ve klima sistemini motordan ayırdık. Şanzıman ve motor birleşim etraf vidaları, önden krank kasnağımız, V kayışımız, gergimizi aldık. Sonrasında su hortumlarımızı aldık, kalorifer hortumlarımızı aldık. Motoru arındırdık, hatayla olan irtibatlarını kopardık. Sonra da yalaskalımızla, liftimizle motorumuzu yerinden aldık. Evet. Motorumuz burada, aracımız burada. Bu motoru şimdi komple pilav gibi dağıtacağız. Onları görmüş olacağız ve ona göre rektifiye işlemine geçeceğiz arabamızı. Komple motor revizyon rektifi olacak. Ve ondan sonra baskı balata tamamen bitik konumda zaten serviste yapıldı diyor ama ne zaman yapıldığını bilemiyorum. Aslından belli zaten nasıl yapıldı. Yani bu yeni değişmiş gibi değil. Ve şanzımanı yapamamışlar. Komple çıkmadan da şanzıman almışlar. Yani bu şanzıman ne ki baba? Bu üstündeki Opel Astra'nın. Bak orada var aynısı. Aynen öyle. Bunun tamiratı oluyor normalde. Evet. Ama değişmişler, olabiliyor böyle aksilikler veya bilmiyorum İşi arkadaşlar. bilmemezlikler. Veya da servisin işine gelmiyor. Bundan Bozuk. çıkma takıldığı belli. Buradan belli. Yazılar var. Aracı içeri alıyoruz. Fiat Punto içeri. Punto'nun yerine Opel yana geçiyor. Sen beklemede kal. Opel Astra motorunu sökmeye başladık. Gecenin 12.30'u 10.30'u. İş durmaz. Bekleyin. Üst kapakla başladık. Bildiğiniz üzere bu külbütör kapağının Yalama mı? içerisinde vakumlar var. Galiba yalama. Bu vakum çalışmazsa aracınız yağ yakıyor gibi ilk çalıştırmada, sabahları özellikle soğukken arkadaşlar, duman atar. Bu da buradan gelen külbütör kapağından manifolda giriyor genellikle. Geçen de değinmiştim buna. Tamam. Külbütör contası değişiyor. Şimdi baba, geçen gün bir Yunus Emre Bey'in motorunu sökmüştük. O simsiyahtı. Bu ona nazaran nasıl duruyor? Ona nazaran çok temiz duruyor. Çok temiz duruyor. Bu kahverengi olmaları normal arkadaşlar. Sürekli yağ çalıştığı için normal ama kurumlaşmaya bazı noktalarda başlamış. Bazı noktalarda kurum yok. Özellikle şu bölgelerde kurumları net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın buralarda tabii okuyucular da giriyor. Egzoz, emme, eksantrik okuyucuları da işin içerisinde. İşte solenoid valflerimiz var bu arada. Onun dışında XR motorda bir önceki videoda kuru dişli ile Vaunus arasındaki farkları söylemiştim. Bakın bu kuru dişli değil, Vaunus'tur. Yağ içerisinde çalışır. O yüzden kapağı söktüğümüzde genellikle biz şarj dinamosunun arkasındaki tazyik subobunu da değiştiriyoruz. Çünkü Vaunus'lar ses yapabiliyor. Bazı ustalarımız ses yaptığı için bunları değiştiriyor ancak ses hala devam ediyorsa arkadaşlar tazyik subobunu değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle Opel arabalarında bu şekilde çalışıyor sistem. Koruyucu sacımızı egzozun üzerindekini aldık. Katalizör artık ve egzoz manifoldu meydana çıktı. Evet. Termostatın söküm aşamasına başladık.
İlk önce gövde gelecek. Hemen de bir ayağımızı alalım buraya. Termostat bu şekilde. Bakalım. Evet, salata. Bakalım salatanın durumu ne halde? Anlayamıyor musun buradan ne halde olduğunu? Yanmış resmen. Evet, maalesef. Yanmış diyebiliriz. Bakın buradan tozları, balata tozlarını alabiliyor muyuz? Bakın arkadaşlar. Balata tozlarımız bu şekilde. 17 lokma ver. Zaten bak şimdi tozlar dökülecek. Evet, bloğun arkası göründü. Kaçaklarımız var. Arka kran keçesi yağ kaçırmış. Zaten onlar değişecek. Her halükarda. Trigger bölümüne geçtik. Bakın daha önce bayağı yalama yapmışlar bunları. Bunları bir çekeyim. Kutuya Şarj dinamosu. bunları yalam etmişler. Evet, ona değindim. Keski çekişte sökmüşler. Evet, keski çekiç. Gergi değil mi bu? Trigger gergisi. Yapalım bunu. Tabii set halinde değişecek onlar. Dur. Kutuya. Yalnız bu cıvatalar bayağı bir kızarmış mı artık? Baba ne olmuş bunlara bilmiyorum. Yağın içinde çalışa çalışa. Bunlar da emme, egzoz. Arkadaşlar Vanos dişlilerimiz. Tabii Vanos dişlilerini aldıktan sonra görüyorsunuz ki burada egzantrik keçelerimiz meydana çıktı ve trigger'in arka kapağı da aynı şekilde meydana Bak çıktı. bir daha yok burada. Bir daha boşta şu anda. Yuvata düşüyor mu? Kırık ayrıca yapıştırmışlar. Evet, koy yerine. Hatta gel. Evet, bu şekilde meydana çıktı. Bunlar da. Katalitik konvektör, egzoz manifoldu beraber. Bu neydi? Yağ soğutucusunu söküyorsun. Evet. Şöyle o plastikler yapıyor. Sen her zaman söylüyorsun termostat bölümüne sıvı conta çalınmaz diye baba. Burada sıvı contalar. Evet, bayağı bir sıvı conta var. Bunu çöküyor biliyor musun? Büyük yapıyor.
Motor yağının içindeki talaşlar. Arkadaşlar biraz eğdirdik. Çok az eğdirdik, hatta görüyorsunuz talaşlar ne hale getirmiş motor yağını. Krangımız ne aşamada, ne durumda bilmiyoruz ama. Ayrıca bu civata kırıldı. Burada da bir problem olabilir. Sökülmüyor. Sökülmüyor bu civata. Ne hale getirecek Japonlar? Westinghouse hortumunu, çok önemli bir hortum olduğunu biliyorsunuz, Japonlamışlar. Japon yapmışlar. Olabiliyor böyle şeyler. Manifold contası. Bak. Sökülen vidalar zamanında burada kalanlar görüyor musun? Böyle bir yere getirsek yakın olurdu. Tamam. Basa kutusunu getir. Dökülür dökülür. Tamam. Talaş malaş var mı gösterebileceğim? Sanki içinde Bakarsan bir şeyler var. görürsün bak talaş yuvası bura Baba olmuş. dalga kıranı bir çıkaralım ya. Çok önemli bir noktadayız şu anda. Dalga kıran için sarı silikon veriyorum. Evet baba. Evet yağ pompasına çıkanları görelim. Bu gördüğün parlaklar ne? Krank yatakları. Bak 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 hazine burada bak. Bir dakika flash. Evet. Hasta ki ne hasta baba? Takır 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 takır. Eliminen bu arabanın dönüşünü düşün. Diğerlerinde var mı? Boşluk var yine, diğerlerinde de var. Var. Dur bakayım, buradan krangı falan görebiliyoruz mu? Gösterebiliyoruz mu? Krangı. İçinde pislikler var. Onu görüyorum da. Bakın burada metaller var. Okuyucumuz. Sensör okuyucumuz. Şu iki de daha çok var değil mi? Bayağı vuruyor. Krangı yemiş bu ya. Üçüncü pistonu. 3 mü? Yediğini anlıyorsun bak buradan. Anlıyorum. Maalesef. Anlıyoruz. Sökeyim de gidelim artık. Niye bu ne yapmış? Meramız gitsin görelim. Göreceğiz. Al sana yatak. Al sana yorgan. Hiçbir şey kalmamış. Daireseline bakar mısın? Biri büyümüş, biri küçülmüş. Şunu ben alayım. Bakar mısınız arkasına? Krangı yemiş zaten de. Sensörün haline bakar mısınız? İçler acısı. Bu da aynı. Bakın olay burada aslında. Yağ pompası.
Ve contası. Tabii ki şöyle. Orijinal mi bu araba? Meçhul. Bakın bu yüzeyler yavaş yavaş tahriş olmuş. Evet, saplamamız kaldı. Kapağı alamıyoruz. Pisliklere bak. Bak. Şuralarda yine. Katman olmuş ya. Evet. Yeter herhalde bu kadar. Motorumuzu dağıttık. Silindir kapağını alamadık. Neden alamadık? Saplamamız sökülmedi. Sardı büyük Kırıldı. ihtimalle. Kırıldığı için tornacı onu çıkaracak. Kapak, blok ayrılıp ve rektifiye işlemi başlayacak. Finish. Evet, günler sonra motorumuzu toplamaya başladık arkadaşlar. Opel Astra, biliyorsunuz H'ın 1.6 XR motorumuzun hali içler acısıydı. O söküm aşamalarını, işte pistonları, krankları görmüştünüz. Yüzey temizliğine öncelikle bir dikkat edelim. Yüzey temizlikleri hazır. Arka krank keçesi değişti. Bunun dışında krankımız yenilendi arkadaşlar. Piston kolları Ya değişti. sen neyin istersen baba, ben unuttum. Krank milimiz değişti. 2 tane piston kolu değişti. Arka krank keçesi değişti. Buradan su pompasını yeniledik. Ve buradan da pistonlarımızı yeniledik. Çıkanlarımız da burada. Çıkan pistonları bir gösterelim arkadaşlar. Sizler de görmüş olun. Pistonlarımız yenilendi. Yani kaldırmaya gerek yok. Burada çıkan pistonlar, şöyle bir göstereyim. Pistonun biri kırıktı baba. Hangisiydi o acaba? Olabilir. Evet, bu. Buradan görebiliyoruz pistonun ne halde olduğunu arkadaşlar. Rektifiyeciden geldi. Krank burada aynı şekilde. Üçüncü göz demiştik, çok kötü. Bakın buradaki yüzeysel çizikler. Hatta oymuş, yani buradan görünüyor mu bilmiyorum ama oymalar var. Krank değişti. Krank mili biliyorsunuz önemli. Aracın en önemli parçalarından, hareketli sağlayan parçalarından en önemlisi diyebiliriz. Krank burada, pistonu gösterdik. Yine burada arkadaşlar silindir kapağının değiştiğini, hazır beklediğini gösterelim. Eskisi nerede kapağımızın, onu da gösterelim baba. Bunun dışında külbütör çıkan silindir kapağımız burada. Bunu gösteriyorum. Bu çıkan silindir kapağı arkadaşlar. Burada da üzerine takacağımız silindir kapağı hazır. Külbütör contamız hazır. Külbütör kapak contası. İğne bekliyorlar burada. 2 iğne vanos mevcut. Silindir kapak contamız taktıkça göreceksiniz arkadaşlar. Silindir kapağımızın takılacak. Bu da üstünden çıkan eskisi. Motoru toplamaya başlıyoruz. Yenilenen parçalardan bahsettik. Toplarken de göreceksiniz. Karterimizin ne halde olduğunu görmüştünüz. Komple temizliklerini yaptık. Süzgecimizi taktık. Kendi süzgeci yeniledik arkadaşlar, süzgecimizi. Eski çıkan burada. Tabii bu sıvı contayı yapmamızın sebebi, altında herhangi bir ek olarak bir conta yok. Yani fabrikasyon olarak sıvı contayla çıkıyor. Bunu belirtelim arkadaşlar. Bu araçların karter bölümü sıvı contayla kapatılıyor.
Eskimiz burada, yenimiz de burada arkadaşlar. Krank okuyucusunu değiştiriyoruz şu an. Golf aracımızın da DSG sorununu çözdük arkadaşlar. Müşterimiz şu an beklemede. Birazdan teslimini gerçekleştireceğiz. Yine Leon'umuz bekliyor bu aralar. VAK grubu. Aracımızın sorunu neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 belli bir süre gidiyordu. Daha sonra kayboluyordu. 1, 3, 5 kayboluyordu. 2, 4, 6 ile gidiyordu arkadaşlar. Sorunumuzu çözdük. Göndereceğiz artık. Bayağı bir toparladık. Ben sanayideyken arkadaşlar parçalar babam üstüne atmış. Silindir kapağımızın montajı oldu. Trigger setimiz değişiyor. Bakın yeni bilyaları burada. Rulmanlarımız burada. Paketi göstereyim. Burada paketlerimiz Opel logolu, orijinal olduğunu buradan belirteyim. Şöyle paketimiz mevcut. Bunlar değişti, kayışı takacağız sonra. Tabi bu arada yağ müşürü yenilendi bu arada arkadaşlar. Bunun dışında silindir kapak contası biliyorsunuz her zaman yeni olduğunu bahsediyoruz. Temizliklerini yaptık. Bunun dışında işte triggerimizin arka kapağı, egzantrik keçeleri değişti bu arada. Egzantrik keçeleri. Yine dediğim gibi rulman. Bu arada devir daiminin de değiştiğini bahsedelim. Devir daim. Vanosumuzu takıyoruz. Hemen şuradan göstereyim. Orijinal emme vanos ve egzoz vanos olmak üzere 2 tane yağlı arkadaşlar dişlimiz mevcut. GM marka. Tabi hatırlarsanız eğer eskiyle çekişle vurmuşlardı. Sökerken zorlanmıştık. Bunlar eskileri. Tabii ki bu tapaları da yenileriyle değiştiriyoruz. GM kullandığımızı tekrar belirtiyorum. Cıvatalarına da değineyim. 2 tane yanık cıvatamız var. Bunları yenileriyle tekrar değiştiriyoruz. Tapalarımız değişiyor, vanoslarımız değişiyor. Yağ boruları. 70-49 olan vanos arkadaşlar. Yani parça numarası 70-49 olan emme tarafı egzantrik. Evet. Sente aparatıyla arkadaşlar öncelikle bunu belirteyim. Sente aparatıyla kurduk. Vanosları kurduk. Tapalarını taktık. Sentenin ayarlarını yaptık. Yine aynı şekilde egzantrikten kitlememiz gerekiyor. Manifold bölümünü göstermiştim. Kayış taktık. Yeni kayışı taktık. Tabi aparatları da göstermezsek olmaz. Bakın bu aparatlarla, aparat yardımlarıyla yapıyoruz. Bunlar dişliye geçiyor. Bu da egzantrik millerine geçiyor. Bu şekilde. Egzantrik millerine geçtiğinde krangı da aşağıdan çizgisine getirdiğimiz zaman aracı senteye almış oluyoruz. Sentesi bu kadar. Evet, sağlı sollu giren arkadaşlar egzantriklere valflerimiz var. Bunların da tabi içerisinde yağ basıncı var bunların. Bunlara dikkat ediyoruz. Emme egzoz taktık. Emme sağ taraf, egzoz sol taraf. Selenoidler takıldı. Yanı sıra burada da okuyucularının takıldığı yerler. Biraz önce bahsettiğimiz okuyucular takıldı. Bakın buradan milli okuyor arkadaşlar. Diğer XZEP bunun bir önceki versiyonundaki motorda şu okuyucular yok. Mil düz mildir. Bakın bunlar okuyucu, bunlar okuyor. Hediyem var, emanetini al. Emanet gönderiyorum. Fındık. 2 tane birini Ali Usta'ya veriyorsun. Termosuna gelen su borusu. Su borusundaki lastik. Artık ne hale geldiğini görelim. Bunlar takımın içerisine çıktığı için bu orlikleri değişiyoruz. Yeni orliğimiz.